Küçük bir kahve fincanı, Osmanlı şehrini saray sofrasındaki pek çok yemekten daha güçlü biçimde değiştirdi. Kahve yalnızca insanı ayıltan, yalnızca kavrulmuş çekirdek kokan bir içecek değildi. İnsanların oturabildiği, konuşabildiği, haber dinlediği, tartıştığı, oyun oynadığı, şiir okuduğu ve iktidarı konuştuğu yeni bir yer açtı. Bu yüzden etrafında çok hızlı bir şüphe doğdu. İçecek koyu, acı ve yeniydi. Ama onu tehlikeli yapan fincanın kendisi değil, fincanın çevresinde başlayan sohbetti. Osmanlı kahvesinin asıl bilmecesi çekirdeğin nereden geldiğinde değildir. Yemen, Arabistan, Kızıldeniz, Mısır ve ticaret yolları üzerinden ilerleyen güzergahı Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük haritasına gayet doğal biçimde oturur. Daha ilginç olan şudur. Başlangıçta uyanıklık veren bir içecek ve ticaret malı olan kahve nasıl oldu da şehir hayatının bir kurumu haline geldi? İstanbul'da kahve yalnızca bir tat değil, günün ritmi, buluşma bahanesi, misafirperverlik biçimi ve yeni bir kamusal alan oldu. Sadece mutfağı değil, insanların bir araya gelme alışkanlığını değiştirdi. Kahve, Avrupa'da moda olmadan önce İslam dünyasında tanınmıştı. Yemen'le, Sufi çevrelerle, gece zikirleriyle ve ibadet ya da toplantılar sırasında uyanık kalma ihtiyacıyla ilişkilendirilir. Fakat kesin başlangıç efsanelerle örtülüdür. Bazı anlatılar çobanlara ve keçilere, bazıları dervişlere, bazıları tüccarlara ve limanlara uzanır. Tarihsel bir araştırmada güzel bir efsaneyi belge yerine koymamak gerekir. Daha temkinli söylemek gerekirse, 16. yüzyıla gelindiğinde kahve Kızıldeniz yollarında dolaşıyor ve Osmanlı dünyasıyla bağlantılı şehirlerde görünür bir içeceğe dönüşüyordu. İlk büyük tartışma, kahvenin caiz olup olmadığıyla ilgiliydi. Şarap yasaksa, insanı canlandıran, uyanık tutan ve geceleri insanları bir araya getiren bu yeni acı içeceğe ne yapılmalıydı? Bazı din alimleri onu alkol olarak değil, kavrulmuş çekirdekten yapılan ve tek başına sarhoş etmeyen bir demleme olarak gördü. Bazıları ise bedene etkisi, gece toplantıları ve yeniliği yüzünden şüpheyle yaklaştı. Bazen tartışma içeceğin kimyasından çok onun etrafında oluşan insan davranışıyla ilgiliydi. Kahve yalnızca bir lezzet meselesi değil, aynı zamanda düzen meselesi haline geldi. Kahvehanelerin ortaya çıkışı özellikle önemlidir. İstanbul'da bu mekanlar çoğu zaman 16. yüzyıl ortasıyla ve Arap şehirlerinden gelen iki kişiyle ilişkilendirilir. Biri Halep'ten, diğeri Şam'dan. Farklı anlatılarda adları Hakim ve Şems olarak geçer. Başkentteki ilk kahvehanelerden birini açtıkları söylenir. Tarihçiler ayrıntılar üzerinde tartışır ama genel tablo akla yakındır. Ticaret ve Arapça konuşulan dünya ile bağlantılı insanlar, imparatorluk başkentine yeni bir şehir alışkanlığı taşır. Kahve evde içilen bir içecek olmaktan çıkar, hizmete, mekana, tabelaya, oturma düzenine, dumana ve sohbete dönüşür. 16. yüzyıl sonlarında İstanbul'un dar bir sokağını düşünün. Kahvehanenin içinde çekirdekler kavrulur ya da dövülür, bakır cezve ateşin yanında durur, küçük fincanlar elden ele geçer. Sedirlerde zanaatkarlar, katipler, tüccarlar, medrese öğrencileri, limandan gelenler ve mahalle insanları oturur. Biri meddahı dinler, biri ekmek fiyatını konuşur, biri saraydan ya da iskeleden gelen yeni bir haberi aktarır. Bu odada yeni bir şehir sahnesi doğar. Camiye de, eve de, çarşıya da tam olarak benzemez ama hepsinden bir şey taşır. İşte ikinci çatışma burada başlar. Kahvehane bir konuşma mekanı olarak iktidara kahvenin kendisinden daha tehlikeli görünebilirdi. Evde sohbet aile içinde kalır, çarşıda alışverişin içinde erir, kahvehanede ise insanlar aynı konuyu tekrar tekrar konuşacak kadar uzun otururdu. Orada dedikodular, siyasi şakalar, memur eleştirileri, hicivli hikayeler, oyunlar ve müdavim grupları ortaya çıkabilirdi. Şehir hayatı için bu bir zenginlikti. İktidar içinse muhtemel bir düzensizlik odağı. Osmanlı idaresi farklı dönemlerde kahvehaneleri kontrol etmeye ya da yasaklamaya çalıştı.
En sert anlatılar 17. yüzyılda Sultan 4. Murat'la ilişkilendirilir. O dönemde devlet özellikle yangınlar, gece toplanmaları, tütün, şarap ve şehir disiplini konusunda kaygılıydı. Kaynaklarda ve sonraki hafızada bu yasaklar bazen neredeyse dramatik görünür. Fakat bunları basit bir sultan kahveye karşı hikayesine indirgememek gerekir. İktidar yalnızca içecekle mücadele etmiyordu. İnsanların doğrudan denetim dışında bir araya gelebildiği mekanla mücadele ediyordu. Buna rağmen kahve kısa sürede misafirperverliğin parçası oldu. Evde misafire büyük bir sofra kurmadan küçük bir fincan sunmak mümkündü. Bu küçük fincan yine de açık bir saygı işareti taşıyordu. Su, tatlı, kahve, bazen koku, bazen konuşmadan önce gelen sessiz bir bekleyiş. Bütün bunlar zamanla tanınır bir ritüele dönüştü. Daha sonra Türk kahvesi aile ziyaretleriyle, kız isteme adetleriyle ve telve falıyla da ilişkilendirilecekti. Ancak bu uygulamaların farklı katmanları vardır ve hepsini tek bir eski tabloya karıştırmamak gerekir. Önemli olan şudur: kahve sosyal bir dil konuşmayı öğrendi. Bu hikayenin maddi tarafı da vardır. Kahve çekirdek, ticaret, kavurma, öğütme, su, ateş, bakır kap ve küçük fincan gerektiriyordu. Çekirdeğin yolu Yemen'den, Moha'dan, Kahire'den, Kızıldeniz limanlarından, İskenderiye'den ve İstanbul pazarlarından geçebilirdi. Önce tüccara, sonra kavurucuya ya da kahvehane sahibine, ardından dibek ya da değirmene, sonra cezveye ulaşması gerekiyordu. Tek bir fincan, dağlık bölgeleri, limanları, kervanları, depoları ve şehir dükkanlarını birbirine bağlardı. Bu yüzden kahve yalnızca bir alışkanlık değil, küçük ölçekte bir ticaret ağıydı. Üçüncü tartışma, kahvenin kime ait olduğu sorusuyla ilgilidir. Dini çevrelere mi, tüccarlara mı, sıradan şehir insanına mı, yoksa saraya mı? Cevap yine tek değildir. Sufi pratikleri içeceğe erken dönemde uyanıklık veren bir araç rolü kazandırdı. Tüccarlar onu mala dönüştürdü. Kahvehaneler onu şehir kültürü yaptı. Saray ve seçkin çevreler sunumuna incelik, törenle de bağ kurma imkanı verdi. Kahve tam da tek bir toplumsal katmanda kalmadığı için yaşadı. Osmanlı evinde kahve hazırlamak küçük bir hassasiyet tekniğiydi. Çok ince çekilmiş kahve cezveye suyla, bazen şekerle birlikte konur, köpük yükselene kadar ısıtılır ve içeceğin kaba bir kaynama acılığına dönüşmemesi için ateşten zamanında alınırdı. Köpük ustalığın işareti sayıldı. Çünkü ana dikkat edildiğini gösterirdi. Fincan küçüktü ama hata hemen belli olurdu. Fazla güçlü ateş, kötü öğütme, acelecilik hepsi tadı düzleştirirdi. Türk kahvesi işte bu sahneyi korudu. Ateşin başında yavaş bir bekleyiş. Kahvehane ise başka bir teknik yarattı. Konuşma tekniği. Orada büyük harcama yapmadan vakit geçirmek, haber almak, tanıdıklarla buluşmak, oyun izlemek, okuyucu ya da anlatıcı dinlemek mümkündü. Bazı kahvehanelerde zanaat erbabı toplanır, bazılarında edebi çevrelere yakın kişiler bulunur, bazılarında yalnızca mahalleli otururdu. Şehir için bu yeni bir değiş-tokuş mekanizmasıydı. Gazetelerden, radyodan ve telefonlardan önce haberler insanlar aracılığıyla dolaşırdı. Kahve onlara durup bekleyebilecekleri bir yer verdi. Avrupalı seyyahların Osmanlı kahvehane kültürünü fark etmesi şaşırtıcı değildir. Birçoğu için küçük fincanlar, koyu içecek, sütsüz servis, uzun oturuşlar ve canlı sohbet alışılmadık görünüyordu. Daha sonra kahve Avrupa'ya doğru ilerleyecek, kahvehaneler başka şehirlerde de önemli hale gelecekti. Fakat Osmanlı deneyimi bu yolun kilit aşamalarından biriydi. Burada kahve, bir içeceğin sohbet mimarisi olabileceğini çoktan göstermişti. Yalnızca tat değil, davranış da üretmişti. Peki kahve şüphelere ve yasaklara rağmen neden kaldı? Çünkü aynı anda birkaç ihtiyaca cevap veriyordu. Canlandırıyordu ama yemek değildi. İnsanları topluyordu ama büyük bir şölen gerektirmiyordu. Büyük bir ikrama göre daha ucuzdu ama ritüel duygusu veriyordu. Eve de, dükkana da, saraya da uyuyordu. Bir süre yasaklanabilirdi ama şehrin konuşma ihtiyacını yasaklamak daha zordu. Kahve geri döndü çünkü sosyal hayatın bir biçimi haline gelmişti.
Hazırlamayı bir ilkeye indirgersek, Türk kahvesi çok ince öğütümle başlar. Cezveye kahve, su ve istenirse şeker konur. Sonra hafif ateşe bırakılır ve köpük yükselene kadar beklenir. İçecek süzülmez. Tel ve fincanda kalır ve dibe çöker. Yavaş içilir, küçük yudumlarla. Tadın açılmasına ve sohbetin başlamasına zaman tanınır. Bu tarifte önemli olan yalnızca kaba ne konduğu değil, insanın ne kadar beklemeye hazır olduğudur. Osmanlı tarihinde kahve, bu yüzden yalnızca bir içecek değildir. Etrafında yeni alışkanlıkların, yeni şüphelerin ve yeni bir şehir sahnesinin doğduğu küçük, koyu bir fincandır. Yemen'i, Kahire'yi, İstanbul'u, limanı, pazarı, evi ve kahvehaneyi birbirine bağladı. Din alimlerini tartışmaya, iktidarı kaygılanmaya, tüccarları kar hesaplamaya, şehir insanını birlikte vakit geçirmeye zorladı. Bir yemek lezzeti anlatabiliyorsa, kahve de şehri anlattı. İnsanların farklı biçimde bir araya gelmeye başlaması için bazen tek bir fincan yeterdi.